Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Avcı Gaming TR'den Kerem. Bugün sizlere 2 aydır üzerinde çalıştığımız Project Alpha modunun tanıtımını yapacağım. Bildiğiniz üzere bugün itibariyle artık Project Alpha modu kullanıma sunuyoruz. Şu anda açıklamadan da modu indirebilirsiniz. Fakat modu indirmeden önce 2 aydır verdiğimiz emeklerin bir karşılığı olarak videoya bir beğeni atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda ekranda da gördüğünüz üzere Project Alpha modunun tanıtımını 9'a ayırdık. İlk bölümde mod hakkında genel bir bilgi vermeye çalışacağım. İkinci bölümde senaryoların tanıtımlarını yapacağım. Üçüncü bölümde ideoloji ve dinlerle ilgili genel bilgi vermeye çalışacağım. Dördüncü bölümde arka planlarla ilgili bilgi vereceğim. Beşinci bölümde user interface yani kullanıcı arayüzüyle ilgili bir tanıtım yapacağım. Altıncı bölümde Android versiyonlarıyla ilgili bir duyuru, bir bilgi vermeye çalışacağım. 7. bölümde modu nasıl indirebileceğiniz hakkında sizi bilgilendireceğim. 8. bölümde emeği geçenlerden bahsedeceğim ve son olarak da videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle sizlere mod hakkında genel bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Yani bu bölümde Project Alpha mod nedir sorusuna yanıt bulacağınızı söyleyebilirim. Project Alpha mod Nisan 2020 ayında yapımına başladığımız ve Age of Civilization 2'nin kendi haritasındaki eyaletleri arttırmayı amaçlayan bir moddu. Hemen hemen her hafta bir duyuru yaptık abi. En başta 8.000 eyalet olacak dedik. Sonra 9.000 eyalet olacak dedik. 10, 11.000, 12.000 derken şu anda da gördüğünüz üzere ortaya 13.313 eyaletli bir harita çıkarmayı başardık arkadaşlar. Tek özelliği sadece harita değil, sadece tek özelliği harita değil. Yeni ideolojiler ekledik, yeni bir arka plan tasarlamaya çalıştık. Yeni user interface gördüğünüz üzere güncellemelerle yeni sesler ve yeni müzikler eklenecek. Dolayısıyla hem harita hem de yanında birçok özelliği bulunan bir mod tasarladık. Kesinlikle şu ana kadar üzerinde en çok uğraştığımız ve en detaylı mod olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 2 ayımızı verdik. Nisan'dan beri uğraşıyoruz ve şu anda 12 Mayıs'tayız. Yaklaşık 2,5 ayımızı buna verdik. Hala da vermeye devam ediyoruz. Zaten şu anda bu haliyle kalmayacak mod. Güncellemeler getireceğiz daha bir sürü ve gerçekten güncellemelerin de sonunda ortaya çok güzel bir mod çıkacağını söyleyebilirim sizlere. Genel bilgi kısmını burada bitirelim ve senaryo tanıtımlarına geçelim. Şimdi sizlere kısaca senaryoların tanıtımlarını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Project Alpha modda toplam 19 adet senaryo bulunmakta. Tabii ki bu sayı update'lerle getireceğimiz güncellemelerle beraber artacak, daha da artacak, yaklaşık bir 30'u 40'ı bulur yani. En son güncellemeden sonra 50'ye yakın senaryo yüksek ihtimalle bulunacak modda. En son güncelleme ne zaman gelir artık şu anda güncellemelerle ilgili aklımda bir tarih bile yok. Dolayısıyla güncellemelerle ilgili şimdiden bir bilgi vermek yanlış olur. Şimdi şöyle ufaktan senaryo tanıtımlarına geçelim. Böyle çok fazla uzatmayacağım abi, teker teker göstermeyeceğim. İşte zaten şurada küçük resimden rahatça görebiliyorsunuz ve birazdan indirdiğinizde de zaten rahatlıkla göreceksiniz. Şimdi öncelikle modern dünya senaryosu bildiğiniz üzere 14 Mayıs 2020'de başlıyor. Yani modun tahmini çıkış tarihini bildiğiniz üzere bir süre önce 14 Mayıs olarak belirlemiştik. Biz de bu çıkış tarihini modun tarihi, daha doğrusu modern dünya senaryosunun tarihi olarak yaptık. 223 medeniyet bulunuyor. Ben ve Şehle'nin tarafından yapıldı, bildiğimiz Modern World senaryosu, fazla bir özellik yok. United States bildiğiniz üzere Amerika'daki eyaletlerin kendileriyle aralarında geçen savaşını anlatan bir senaryo. Bunu zaten daha önce tanıtımında atmıştım kanala. Project Alpha Europe Modern World. Bu nedir arkadaşlar? Bu şöyle. Diyelim ki sizin bilgisayarınız bayağı düşük bir bilgisayar. Age of Civilizations 2'yi bile zor açan bir bilgisayar. Dolayısıyla bu modda düşük performans alacak bir bilgisayar. Eğer öyle bir bilgisayarınız varsa abi, bu Project Alpha Europe Modern World'ü oynayabilirsiniz. Bu senaryo sadece Avrupa'da geçiyor. Project Alpha modunun sadece Avrupa kısmında geçiyor ve tabii ki diğer senaryolara göre tur geçişleri vesaire alacağınız FPS tabii ki de diğer senaryolara göre daha yüksek olacaktır. Libyan Civil War abi 2017'de geçiyor. Yani en güncel haliyle değil, 2017'deki haliyle geçiyor. Libya İç Savaşı Elektropea tarafından yapıldığı 3 adet medeniyet bulunmakta. 1989 senaryosu mod için tasarladığımız ilk senaryolardan bir tanesi. Ben, Visegrad ve Şehle'nin tarafından tasarlandı. 203 adet medeniyet bulunuyor. 15 Mayıs 1989'da başlıyor arkadaşlar. Modu en başta Visegrad ve ben yaptık. Özür dilerim. Senaryoyu en başta Visegrad ve ben hazırladık. Sonrasında Şehle'nin bu senaryoları editledi, düzenledi. Futbol savaşı bildiğiniz üzere Age of Civilizations 2'nin kendi haritasında da bulunan bir senaryo. Honduras ve El Salvador arasında geçiyor. 14 Temmuz 1969 yılında başlıyor. Diğer toprakların tamamını çorak arazi haline getirdik. Sadece Honduras ve El Salvador'da oynanabilir hale getirdik abi.
6 gün savaşları bildiğiniz üzere İsrail ve Arap takımı arasında geçen bir savaş 5 Haziran 1967 yılında başlıyor. Bu senaryoda Araplar ittifak haline getirildi fakat İsrail teknoloji seviyesi yüksek yapılarak birazcık güç dengelemeleri de ayarlanmaya çalışıldı. Kore Savaşı, Kore bildiğiniz üzere Kore'deki zaten biz bu haritayı yaparken Kore Savaşı'na uygun hale getirmeye de dikkat ettik. Kore, Güney Kore ve Kuzey Kore haricinde 2 adet daha medeniyet ekledik. Bunlardan bir tanesi Çin, bir tanesi de şurada gördüğünüz Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ki ikisini de küçük bir kısmını ekledik global bir savaşa dönüşmemesi için, yani bölgesel bir savaş olarak kalması için ve 25 Haziran 1950 yılında başlayan böyle bir senaryoyu da tasarladık. Cold War senaryosu abi, Soğuk Savaş 1 Haziran 1949'da başlıyor. Yani event yok bildiğiniz üzere bu modda hiçbir senaryoda event kullanmadık. Ben ve Şehlin tarafından ve Weisgrad tarafından yapıldı. İsmini yazmayı unutmuş. Fakat aslında en başta Weisgrad yaptı hatta bu senaryoyu. Benim bu senaryoda fazla bir emeğim yok. Şehlin de senaryoyu düzenledi arkadaşlar. Spanish Civil War, hemen onu da gösterelim. Spanish Civil War bildiğiniz üzere İspanya İç Savaşı milliyetçiler ve cumhuriyetçiler arasında geçen. Ben bunun zaten kanala tanıtım videosunu atmıştım. 2 adet medeniyet oluşturmuştum, milliyetçiler ve cumhuriyetçiler diye. Fakat sonradan daha doğru olması açısından 2. İspanya Cumhuriyeti ve Franco İspanyası olarak 2 medeniyet oluşturarak bunu tekrar yaptım. Diğer toprakların tamamı çorak arazi olarak ayarlandı. Modda bulunan birçok bölgesel senaryodan bir tanesi diyebiliriz. 2. Dünya Savaşı hakkında zaten söyleyecek bir şey yok abi. Normal dünya haritasında da bulunan 2. Dünya Savaşı senaryosunun Project Alpha moda uyarlanmış hali 1 Haziran 1936 yılında başlıyor. 89 adet medeniyeti var. Ben Urduk ve Şeyhleni tarafından tasarlandı. Great Emu War, Avustralya'da geçen bu savaş biliyorsunuz. Bu da yine Age of Civilization skin kendi dünya haritasında bulunuyor. Yine diğer mini senaryolardaki gibi diğer topraklar çorak arazi haline getirildi ve tek oynanılabilir toprak Avustralya. Birinci Dünya Savaşı senaryosunda arkadaşlar, yine hepinizin bildiği Birinci Dünya Savaşı senaryosunda bu moda eklemeyi ihmal etmedik. Ben, Weisgrad, Urduk ve Şeyhlerin tarafından yapılan mod 1 Haziran 1913'te başlıyor. 68 adet medeniyet bulunuyor arkadaşlar. Second Boer War, 2. Boer Savaşı, Güney Afrika'da geçen bir savaş bildiğiniz üzere. Diğer toprakların tamamı çorak arazi haline getirildi. 11 Ekim 1899 yılında başlıyor. 4 adet medeniyet bulunuyor. Yaratıcısı da benim olduğum bir mod. Amerika İç Savaşı abi. Amerika İç Savaşı'da yine yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 2 gün önce benim tarafından tasarlandı. 12 Nisan 1861'de başlıyor. 2 adet medeniyet bulunuyor. Yaratıcısı yine benim. Victorian Era senaryosu abi, bildiğiniz üzere yine 4269 eyaleti normal dünya haritasında da bulunan bir mod, bir senaryo. 1 Ocak 1836 yılında başlıyor. 88 adet medeniyet bulunuyor ve yaratıcısı da Agent Creeper. Napoleonic Wars senaryosunu arkadaşlar maalesef yarım kaldı. Bunu güncellemeyle ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde İngiliz Civil War'da güncellemeyle ekleyeceğiz. Şu anda bu iki senaryo sizin indireceğiniz modda bulunmayacak. Sengoku senaryosu bildiğiniz üzere Japonya'da geçen bir senaryo. Yine diğer mini senaryolarda olduğu gibi diğer toprakları çorak arazi haline getirdik. 11 Temmuz 1467 yılında başlıyor. 28 adet medeniyet bulunmakta ve senaryo benim tarafımdan yapıldı. 1440 senaryosu abi, hemen dün bitirdi bunda yine Agent Creeper. 15 Mayıs 1444 yılında başlıyor. 341 adet medeniyet bulunuyor. Event yok ve yaratıcısı Agent Creeper. Ancient Greece'de yine yaklaşık 2-3 gün önce benim tarafımdan yapıldı. 1 Ocak 1 yılında başlıyor. 19 adet medeniyet bulunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi hani senaryolarda hatalar olabilir. Yüksek ihtimalle de hatalar vardır zaten. Fakat bunları biz güncellemelerle düzeltmeye çalışacağız. Yani gelişme aşamasında olan bir modun ilk sürümünü indiriyor olacaksınız. Dolayısıyla hiç hatanın olmamasını beklememenizi öneririm. Yine hatalar olacaktır yüksek ihtimalle. Fakat dediğim gibi siz bu hataları bizlere güzel bir dille belirtirseniz biz bunları güncellemelerle fazlasıyla düzeltmeye çalışacağız abi. Şimdi ideoloji ve dinlerin tanıtımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Project Alpha modu için tasarladığımız ideoloji ve dinlerin tanıtımını yapmaya çalışacağım. İdeoloji ve dinler grubumuzla Limon tarafından tasarlandı. Bu özelliği bildiğiniz üzere Fate of War modda da eklemeye çalışmıştık fakat biraz başarısız olmuştuk diyebiliriz açıkçası. Fakat bu sefer gayet güzel bir şekilde eklemeye çalıştık ve başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Zaten dün de bununla ilgili ayrı bir video atmıştım, hatırlayacaksınız. İzlemişseniz eğer zaten ideoloji ve dinler hakkında genel bilginiz vardır. Öncelikle şöyle bir hükümet biçimini değiştir diyelim abi. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şimdi burada demokrasi D artı
D. Demokrasiyi temsil ediyor. M. Monarşiyi temsil ediyor. C. Komünizmi. F. Faşizmi. R. Cumhuriyeti. H. Göçebeliği. C de şehir devletini temsil ediyor arkadaşlar. Peki dinleri nasıl ekledik? Dinleri de yine burada gördüğünüz üzere ideolojiler yoluyla eklemeye çalıştık. Yani demokrasi Hristiyan, demokrasi İslamizm, demokrasi Budizm, işte monarşi ateizm, monarşi Judaizm, monarşi Budizm gibi vesaire vesaire. Bu şekilde din ve ideolojiler eklemeye çalıştık oyuna. Bir dahaki sürümde yani güncellemelerle ülkelerin direkt default olarak ideolojileri bu şekilde gelecek. Yani ne demek istiyorum abi? Mesela şimdi siz modern dünyada oyuna başladınız, Türkiye'nin ideolojisine demokrasi. Fakat bir dahaki sürümlerde ne olacak? Oyuna başlayacaksınız, Türkiye'yi seçeceksiniz. Türkiye'nin ideolojisi demokrasi, İslamizm olacak. Yani direktmen sizin ayarlamanıza gerek kalmayacak, sizin hükümet biçiminizi değiştirmenize gerek kalmadan direkt otomatik olarak ülkelerin gerçek dinleri ve ideolojileri ayarlanmış olacak abi. Şimdi ideoloji ve dinlerin tanıtımını da burada bitirelim ve arka plan hakkında vereceğimiz küçük bilgiye gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi arka plan hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz üzere ilk tasarladığımız arka plan bu değildi abi. Bildiğiniz üzere daha farklı ve belki de göze daha hoş gelen bir arka plan tasarlamıştık. Fakat şu ana kadar tasarladığımız hemen hemen bütün arka planlarda şu sıkıntı oldu abi. Mesela bu eyalet bir kısmı şu denizdeymiş gibi görünebiliyordu. Kısaca eyaletlerin birçoğunda kayma vardı. Yine bunda da var. Fakat eskisi kadar değil ve bundaki kaymalar biraz şık duruyor. Biraz gölgeleme gibi duruyor. Dolayısıyla bunlara pek de kayma dememeliyiz bence açıkçası. Dolayısıyla kaymasız bir map yapmaya çalıştık. Çünkü kayma olduğunda gerçekten çok çirkin duruyor. Yani buradaki bir eyalet denizdeymiş gibi duruyor. Hem gerçekçiliği bozuyor, hem oynanış güzelliğini bozuyor. Her şeyi bozuyor. Yani bir dahaki sürümde kesinlikle daha güzel bir arka plan yapmaya çalışacağız. Şimdilik aslına bakarsanız ilk sürüm için idarelik diyebiliriz bu arka plana. Yani çok da kötü olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ama yine de kesinlikle daha iyisini yapabiliriz. Daha iyisini de yaptığımızda güncelleme olarak zaten çıkaracağız arkadaşlar. Siz de rahatlıkla indirebileceksiniz. Şimdi sıradaki adımımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere user interface yani tasarladığımız kullanıcı arayüzü hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle bu arayüz, bu kullanıcı arayüzü Urduk tarafından tasarlandı ve kendisi bu arayüzün adına Blue the Frame dedi. Gördüğünüz gibi abi bazı butonları biraz daha şık hale getirmeye çalıştık. Oyunlar, editör, ayarlar vesaire butonlarını daha şık hale getirmeye çalıştık ve arkaya biraz daha saydamlık ekleyerek ortaya daha güzel bir görüntü çıkarmaya çalıştık abi. Şurada da gördüğünüz üzere biraz daha şık olduğunu düşünüyorum. En azından normal user interface'e göre biraz daha şık olduğunu düşünüyorum. Üstelik abi şimdi hani normal user interface artık biraz klasik geliyor. Hani insanların gözü gerçekten çok alıştığı için bazen sıkıcı gelebiliyor. Yani yeni şeyler gerekiyor bazen. Yeni şeyler eklemek. Güzel de olsa kötü de olsa bazen yeni şeyler eklemek göze hitap edebiliyor. Dolayısıyla abi bu user interface'inde yine gözünüze hitap edecek bir arayüz olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi sıradaki adımımıza geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Android versiyonlar hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Neden Android versiyonlar hakkında bir bilgilendirme yapma gereği duydum? Çünkü bildiğiniz üzere açıklamadan da şu anda gördüğünüz üzere Android versiyonu iki versiyon şeklinde çıkardık. Bir tanesi düşük sistem kullanıcıları için, bir diğeri normal bilgisayardaki sürümüyle oynayacak sistem kullanıcıları için. Şimdi düşük sistemde ne fark var, normalde ne fark var? Öncelikle size bunları göstermek istiyorum. Düşük sistem kullanıcıları için abi şu gördüğünüz scale'lardan yani ölçeklerden çarpı 5'i ve çarpı 7'yi çıkardık. Sadece çarpı 3'ü ve çarpı 1'i bıraktık. Çoğu düşük sistemli Android cihazlarda çarpı 5, çarpı 7 yani çarpı 5 ve çarpı 5'ten sonraki ölçekler desteklenmiyor. Çarpı 3 ve çarpı 1'ler destekleniyor. Dolayısıyla eğer düşük bir sisteminiz varsa For Low Systems Users seçeneğinden indirmenizi öneririm modu. Eğer yani telefonunuzun kaldırıp kaldırmayacağından emin değilseniz öncelikle normal halini indirip denemenizi, eğer normal halinde mod açılmazsa For Low System Users sürümünü indirmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi sıradaki adıma geçelim.
Evet arkadaşlar, şimdi sizlere modu nasıl indirebileceğiniz hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle modu indirmek gerçekten de kolay olacak. Sebebi de şu ki zaten modu farklı bir oyun olarak paylaştık. Farklı bir oyun formatında paylaştık. Dolayısıyla yapmanız gereken tek şey açıklamada size uygun olan linkten, size uygun derken neyi kastediyorum? İşte bilgisayar versiyonu, Android versiyonu vesaire. Android için zaten kurulum son derece kolay. Düşük sistem kullanıcıları için olan versiyondan ya da diğer versiyondan APK'yı indireceksiniz. Bir kere tıklayıp kuracaksınız. Eğer kurulumda hata alırsanız sizdeki Age of Civilization 2'yi silip öyle yükleyeceksiniz. Bu sefer bir sıkıntı çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayar için kurulum nasıl olacak peki? Açıklamadan indireceksiniz modu. Dolayısıyla karşıdan yüklemelere ya da indirilenlere her nereye gidiyorsa bu klasöre gideceksiniz. Sonrasında bilgisayarınızda RAR ya da 7-zip uygulaması kesinlikle bulunuyordur zaten. Her iş için lazım olan bir uygulama. Yoksa da indirirsiniz. Çok zor bir şey değil indirmesi. 7-zip veya RAR uygulamasını indireceksiniz. İndirdiğiniz dosyaya sağ tıklayıp klasöre çıkart diyeceksiniz. Sonrasında işlemin bitmesini bekleyeceksiniz. İşlem bittikten sonra önünüze gelen klasöre girip Avuç eksiye tıklayıp oyuna gireceksiniz. Dolayısıyla oyunu kurmak, modu kurmak gerçekten de çok basit. Farklı bir oyun için, farklı bir oyun olarak paylaştığımız için şimdi sonraki adımımıza geçelim. Çok büyük bir ekip olarak çalışmadık gerçekten de bu modda, yani az sayıda kişiyle çalıştık. Yaklaşık 8-9 kişilik bir ekiple bu modu yaptık. Üstelik de sadece 2 ay gibi kısa bir sürede. Haritanın çizimi Map of Project Alpha Made by ben ve Wisecraft Mapping tarafından yapıldı. Nüfus ve arazi türleri ayarlamaları Agent Creeper tarafından yapıldı. Arka planlar benim ve Safavidian'ın tarafından tasarlandı. Senaryolar Wisecraft Mapping, ben, Elektropea, Muzlu Kebap, Agent Creeper ve Orduk tarafından tasarlandı. İdeoloji ve dinler Limon tarafından tasarlandı. Şekillendirilebilir medeniyetlerin yapımcısı da Wisecraft Mapping User Interface, yani kullanıcı arayüzü Urduk tarafından tasarlandı ve modun APK haline getirilmesi de benim tarafımdan yapıldı. Gördüğünüz gibi hani çok büyük bir ekip değil. Hani her bölümde aynı kişiden 2 tane olabiliyor. Dolayısıyla büyük bir ekiple çalışmadık, küçük bir ekiple yaptık. Zor oldu fakat hallettik artık. Sıradaki yapmamız gereken şey de güncellemeler. Güncellemelerle modu en iyi hale getirmemiz gerek. Şu ana kadar hep söylediğim gibi şu anda bu mod bitmedi. Yani mod çıktı diye mod bitti diye bir şey yok. Daha fazla güncellemeler getireceğiz, bug'ları düzelteceğiz, oyuna yenilikler ekleyeceğiz vesaire. Daha yapacağımız çok şey var yani kısacası. Dolayısıyla bu moddan sonra da update'leri beklemenizi öneririm. Şimdi kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar, artık yavaştan videoyu da burada bitirelim. Gerçekten üzerinde çok fazla emek verdiğimiz bir mod olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 2 ay içinde bu kadar büyük bir haritayı tamamlayabilmek tabii ki de bütün ekip arkadaşlarımı ve beni gerçekten zorlayan bir durum oldu. Fakat gerçekten de sadece yalnızca 2 ay içinde bu kadar büyük bir haritayı ve bunca özelliği bitirmeyi başardık. Gerçekten güzel bir mod olduğunu düşünüyorum. Güzel olmasa bile, kötü bile olsa üzerinde yatan gerçekten büyük bir emek olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla yorumlarınızı yaparken buna dikkat ederek yaparsanız abi gerçekten çok sevineceğim. Dediğim gibi üzerinde gerçekten büyük bir emek yatıyor. Hani bir mod yapmak isteseniz sadece oyunun kendi haritasına 19 tane senaryolu bir mod yap deseler gerçekten bunda bile zorlanır insan, ama biz farklı bir haritaya 13.313, yanlış hatırlamıyorsam 13.313 eyaletli bir haritaya 19 adetli senaryo ekleyerek, yanına user interface, arka planlar vesaire gibi birçok özellikle ekleyerek ortaya bambaşka bir mod çıkardık ve gerçekten çok büyük bir mod tasarladık. Ve şu anda bu mod burada bitti mi? Tabii ki de hayır, daha güncellemeler getireceğiz. Güncellemelerle çok daha yeni özellikler getireceğiz. Çok daha iyi hale getireceğiz modu. Dolayısıyla mod şu haliyle kalmayacak arkadaşlar. Hatalar vardır. Normal, çünkü henüz bu ilk sürüm ve biraz da aceleye geldi açıkçası. 2 ay içerisinde tamamlamamız gerekti. 14'üne kadar çıkacak dedik. Bugün ayın 13'ü. Dolayısıyla dediğim gibi birazcık aceleye geldiğini söyleyebilirim. Bu yüzden de birazcık hatalar varsa düzeltmememizin sebebi budur. Dediğim gibi bir dahaki sürümlerde update'lerle, güncellemelerle artık hataları düzeltmeye çalışacağız ve tabii ki de sizin geri bildirimleriniz çok önemli bu konuda. Siz bizlere hataları belirteceksiniz ki biz de o hataları bulup düzeltelim. Videoyu da artık burada bitirelim arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır üzerinde çalıştığımız Project Alpha modu tamamladık. Açıklamadan Android ya da bilgisayar için 2 sürüm şeklinde indirebilirsiniz arkadaşlar. Android için, düşük sistem kullanıcıları için ayrı, normal sistem kullanıcıları için ayrı versiyonlar tasarladık. İstediğinizi indirebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.